Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu güzel cumartesi gününden sizlere keyifli bir programla, Umut programıyla tekrar karşınızdayım. Bugün 12.sini gerçekleştireceğiz programımızın. Dilerim hepimiz için keyifli olur, güzel olur. Biraz daha böyle hani sanata, ruha, duygu ve hislere temas eden bir program olacak umarım. Konusunda alanında uzman biriyle bir arada olacağız. Sayın Gülpembe Yakın hanımefendiyle buluşacağız. Hemen onun davetini ayarlayalım. Bakalım o da müsaitse. Evet, davet edelim. Evet, hayat gülünce çok güzel. Şarkıyı çok seviyorum. Merhaba, merhaba Gülpembe Merhaba. Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördük, daha keyifli olduk. Tabii artık yani yan yana mekansal olmasa da yine teknolojinin sunmuş olduğu güzel imkanlarla haberleşebiliyoruz, görüşebiliyoruz. Böyle San- de çok rahatmış aslında. Ben evet. çeşitli canlı yayınlara katıldım. Hı hı. Hazırlanıyorsun, yolculuk yapıyorsun, oraya gidiyorsun falan. Böyle evde hazırlanıyorsun, evde bekliyorsun. Çok güzel. Tabii bunun İyi bir kendine şey. göre güzelliği var, keyfi var. Tabii hani içinde bulunduğumuz koşul ister istemez insanları mekansal olarak birbirinden uzaklaştırdı ama gönlümden uzaklaştıramıyor ve bizim içimizde var olan o yakın olma duygusu çok özel. Olsun böylece hem izleyenlerimize, takip edenlerin evlerine misafir olmuş oluyoruz. Hem birbirimizle tekrar görüşmüş oluyoruz. Çok keyifli oluyor. Öyle E, öyle. Bence de öyle güzel olmuş. Tabii içinde bulunduğumuz durumdan dolayı ben de böyle biraz daha insanların gönüllerini su serpmek, ferahlık oluşturmak adına umut programları oluşturdum. Böyle küçük küçük misafirler alıp onlarla keyifli sohbetlerde bulunuyorum. Siz de bu daveti kırmadığınız için, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi ki varsınız. Ben de davet ettiğiniz zaman hiç öyle bir şey beklemiyordum ya. Beklemediğim bir anda gelince şaşırdım ve heyecanlandım. Bu da beni çok mutlu etti. Ne yapabilirim, Eksik nasıl olmayın. konuşabilirim, neler anlatabilirim diye onu düşündüm daha sonradan da. İyi Eksik oldu. olmayın. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim ben de. Estağfurullah. Peki şimdi hani izleyicilerimiz, takipçilerimiz hani bulunduğumuz şehirden var, şehir dışından var, sizin tanıdıklarınız, benim tanıdıklarım var ve sizi daha iyi tanımak isteyenler de olabilir. Yaptığınız işinizle ilgili, kişinizle ilgili, iş alanınızla ilgili. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz girişte? Ben anlatayım kendimi. Aslında birçok ortamda anlattım ama hani bazen çok tekrar ediyormuşum gibi gelebiliyor. Beni hiç Estağfurullah. Lütfen buyurun. tanımayanlar da olabiliyor. Bir de benim hayatımı anlatırken başkalarına da motivasyon olsun da istiyorum. Hani bir belli bir yaştan sonra bazı şeyleri ben yapamam artık bundan sonra olmaz artık benden geçti diyenler olabiliyor. Onlar için de motivasyon unsuru olabilir benim hayatımı dinlemek diye. Biraz da önemsiyorum kendimi. O Lütfen. yüzden Lütfen memnuniyetle lütfen. anlatayım. Ben 1963 Buldan'da doğumluyum. Buldan'da doğdum, büyüdüm ama babam Güneyli olduğu için Güney nüfusuna kayıtlıyım. Bütün öğretim hayatım boyunca başarılı bir eğitimim vardı liseye kadar. Liseyi ben 1980 senesinde bitirdim. O sene de birçok terör olayı vardı. Dışarı çıkmaya falan korkardık. İşte silahlı çatışmalar olurdu. O Evet. dönemde de ailem beni üniversiteye göndermekten kaçındı. Hı hı. Ben de sınavları girip kazanmış olmama rağmen üniversiteye gidemedim. Daha sonradan evlendim 1982 yılında. Üç tane çocuğum oldu. Mutlu bir evliliğim vardı ama ben işte içimdeki o okuyamama duygusunu bir türlü içimden atamıyordum. Yıllarca işte nasıl okusam, nasıl yapsam, çocuklarım sınava girerken tekrar sınavlara girmeye çalıştım falan. Daha sonradan büyük oğlum ilkokul 5'e geldiğinde o sıralarda hatırlarsanız Anadolu Lisesi'nin orta bölümlerine de öğrenci alınırdı. Benim büyük oğlum Anadolu Lisesi'nin orta bölümüne en son girenlerden. O sırada da bulunduğunuz yerde Anadolu Lisesi varsa ya üç büyük ili tercih ediyordunuz ya da Hı hı. bulunduğunuz ilçeyi tercih ediyordunuz. Evet. Benim oğlum başarılıydı. Buldan'da da birinci falan geliyordu. Ben de Denizli'deki Anadolu Lisesi'ne gelmesini istiyordum. Ne yapabiliriz, nasıl çözüm bulabiliriz derken o beşinci sınıftayken Buldan'dan Denizli'ye ilkokula gelip gitti. O da zor oluyor tabii ki gelip giderken çocuğun çektiği zorluğu kendimiz de çekiyoruz tabii Hı ki. hı. Mesafe de Daha uzun. sonradan Anadolu Lisesi'ni kazandı. Ne yapabiliriz? Çocuğun gelip gitmesi de zor.
Küçükler de madem ilde başlasınlar diye biz Denizli'ye taşındık. Eşim eczacı. Onun Buldan'da eczanesi kaldı. Her gün Buldan'a gelip gitmeye başladı. Biz evimizi taşıdık. Daha sonradan küçükler, iki küçük çocuğum da işte Deniz'de okumaya başladılar. Küçüklerdi gerçi taşındığımız zaman. Ben de ne yapabilirim? Ev gezmelerini falan sevmiyorum. Çeşitli kurslara gidiyorum. Kız mesleğin kursuna gidiyorum. İşte halk eğitimin kursuna gidiyorum derken kütüphanede testif ve minyatür kursunu duydum. 6 ay kadar oraya gittim. O da çok hoşuma gitti benim. Ama o bir senecardı öğretmenimiz. Onu sevgiyle, saygıyla anıyorum şu an İstanbul'da kendisi. Kurs kapandı, İstanbul'a gitti. Ben ne yapabilirim falan derken bir diş hekimi arkadaşım vardı. MS hastasıydı kendisi. Çalışmıyordu o sırada. Doktor çalışmasını istemiyor. Baktım resim kursuna gidiyor. Yaptığı resimlere baktım. Sen dedim ya resim yapmayı biliyor muydun? Hayır bilmiyordum. Ben çöp adam bile çizemezdim dedi. Ben de gidebilirim o zaman. O yapabiliyorsa ben de yapabilirim dedim. Bir sonraki seneye de ben kaydım yaptırdım. O zaman Halk Kütüphanesi'nin olduğu yerde Celal Bey'in yürüttüğü bir resim kursu vardı. Oraya katıldım. 2 sene kadar kursa gittim. Daha sonradan da üniversite sınavına girmeye karar verdim. Nasıl girilir resim bölümüne, ne yapılır onu da bilmiyorum. Evet. Hocanın önerisi olmuştu bana. Onu o sayede gireyim falan demiştim. O sene de benim büyük oğlum üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. İkimiz beraber evde gerginlik Oh, yapalım dedi. çok güzel. Diğer seneye de ben hazırlandım. Kendim hazırlanayım diyorum. Biraz çalışıyorum, biraz bırakıyorum falan. İkinci dönem oldu. Resim kursundan tanıdığım bir genç vardı. Hızlandırılmış dershanenin kurslarına gidiyormuş. İyi hadi o zaman ben de gideyim dedim. İkinci dönemde dershaneye devam ettim. Hı hı. Üniversite sınavlarına girdim. Daha sonradan da yetenek sınavlarına hazırlanıyoruz. Yetenek sınavları da Ağustos'un sonunda falan yapılıyor. Başvurulara için gittiğimde bir baktım ben en yüksek puanlı başvuran kişiyim. Oh, süper. Yetenek sınavlarına başvururken. Daha sonradan yetenek sınavına yalnızca Denizli'ninkine girdim. Başka illere gitme şansım yok. Evliyim, çocuklar falan var diye. Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümünü, Eğitim Fakültesi'nin resim bölümünü kazandım. 2005 yılında bölüm birincisi olarak bitirdim. Daha sonradan aynı yılda da yüksek lisans açıldı bizim bölümde. Yüksek lisansa başladım. Tebrikler. Ben sözünüzü kesiyorum ama çok güzel anlatıyorsunuz böyle ama bunlar çok güzel bir başarı hikayesi. Gerçekten hani çocukları büyüt, ilçeden şehre gel. Ondan sonra küçük hobilerle uğraşırken işte tekrardan akademik bir sürece başla. Orada da güzel bir performansla güzel bir kazanım elde etmişsiniz. Kutlarım tekrardan. E, Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Lisans dönemindeyken de Türkçe bölümünden Osmanlıca dersini, PDR bölümünden de insan ilişkileri ve iletişim dersini almıştım. Yüksek lisansa başladım. Başladığımız sırada da o sırada sanatlı terapi kavramları yeni yeni duyulmaya başlamıştı. Ben de çok merak etmeye başladım. Araştırıyorum, öğrenmeye çalışıyorum yani ben de yapabilir miyim falan diye. Deniz'de bunun eğitimini alacak yer yok. PDR'deki hocalara gidiyorum, bölüm başkanına gidiyorum. Hocam sizden yardım alabilir miyim diyorum. O biz bilmiyoruz diyor. Kaç kere başını ağrıtırcasına gittim. Sonunda, o zaman PDR bölüm başkanı olan Erdinç Duru, benim de İzmir'de hocam var. İstersen onunla görüşebilirsin. Onlar sanatlı terapi eğitim alıyorlar. Gülnur Beyaz Işıker, İzmir'de onunla görüştüm. O İstanbul'dan Sayın Nevin Erecarlı'dan bir eğitim aldığını, Uludağ Üniversitesi ile birlikte yürütülen, Aura Psikoterapinin birlikte yürüttüğü bir program olan sanatlı terapi programına kendilerinin daha yeni bitirdiğini, istersem onlarla görüşebileceğimi söyledi. Sonradan ben de oradan eğitim almaya başladım. 400 saatlik sanatlı terapi eğitimini tez yaparak bitirdim. Daha sonra 2016 yılında 6 yıl sürdü bu eğitim. Daha sonradan işte bu eğitim bitsin ondan sonra ben tezimi yapayım dedim. Çok uzun sürdü onun için benim tezimi Evet. bitirmem. Geçen sene de onkoloji hastalarıyla çalışarak 2016 ve 2018 yılları arasında onkoloji hastalarıyla çalışarak bir tez yaptım. O tezimi de bitirdim.
Çok güzel. Araya Kutlu. birçok eğitim sığdırdım. Üstün zekalı Süper. eğitimi, sizinle birlikte gittiğimiz Optimum Denge Evet. eğitimi, Evet. özel eğitim programı, sertifika programına katıldım. O sonra neylerim var? Mega aritmetik gibi, biyoenerji gibi birçok eğitimi de Çok araya güzel. sıkıştırmış oldum. Çok Daha sonradan da kendi iş yerimi açtım. Yakın Sanat Merkezi olarak. Orada işte hem sanat eğitimi yapıyoruz, hem sanat terapisinden yararlandığımız teknikleri uyguluyoruz. güzel. Müzik öğretmenimiz geliyor. Psikolojik danışman bir arkadaşımız var. Zaman zaman ona ihtiyacımız olabiliyor. Hep birlikte çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel. Kutlarım. Yani çok güzel bir hani bir serüven gibi, film kareleri gibi anlattınız böyle. Yaşayan insana tabii ki daha farklı geliyor. Duymak kolay. Belki dile söylemek kolay geliyor. Her birinin kendine göre bir zorluğu vardı mutlaka. Tabii sizden bahsederken siz benim sınıf arkadaşımsınız. Çünkü bir 7-8 yıl önce o optimum denge modeli eğitimde beraber kurs aldık, beraber ders gördük. Ben ondan sonra zaten etkileşimimiz de devam etti. Çok güzel işler yaptığınızı biliyorum. Peki bu bir sürü işte sınavlar, işte akademik süreçlerden bahsettiniz. Bunlara sizi motive eden, harekete geçiren şey neydi yani? Hani evde de durabilirdiniz, hiçbir şey yapmayabilirdiniz, farklı farklı uğraşlar içinde de olabilirdiniz. İşte üç çocuk, eş var, ev var. Sizi bu şekilde harekete geçiren ne oldu? Neyi motive etti sizi? Ben içimde çocukluğumdan itibaren içimde çok merak duygusu olan bir çocuktum. Her şeyi sorardım, her şeyi öğrenmeye çalışırdım ve etrafımdakileri bıktırırdım neredeyse. O merak duygusu içimden hiç bitmedi. Bir de ben kadınların, yani kadınların demeyelim, her bir bireyin kendi ayakları üzerinde durması gerektiği kanısındayım. Her ne Evet, olursa olsun, babanızın geliri çok iyi de olsa, eşinizin geliri çok iyi de olsa, bir birey kendi ayakları üzerinde durabilmeli. evet, Ev hanımı olarak ben yaşantımı sürdürebilirdim. Yaşam şartlarım iyiydi. Yan gelip yatabilirdim, gezebilirdim ama bunlar beni hiçbir zaman mutlu etmedi. O evet. yüzden bir de ben hepimizin hayata gelirken bir yaratılış amacının olduğunu düşünüyorum. Benim yaratılış amacım neydi acaba? Yalnızca evde oturmak değildir herhalde diye düşünüyorum. Ev hanımı olmak, yalnızca evde oturmak değil tabii ki ama benim ihtiyacım o değilmiş. Bir de ne diyebilirim? Başkalarına da yardım etmek istiyorum. Evet, evet. Yalnızca ben kendim yaşayıp bu dünyadan geçmek istemiyorum. Başkalarına da yardım etmek istiyorum. O yüzden bunların hepsini bir araya getirdiğimizde çalışmak, öğrenmek, bunu sürdürmek hep benim için motivasyon aracı oldu. Çok güzel. Bu kavramların hepsi bağımsız olarak çok keyifli, güzel kavramlar. İnsanları harekete geçiren o dinamikleri fark etmesi, bunları kullanarak harekete geçip bir takım sonuçlar alması çok özel. Tabii siz bu yolculukta devam ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Hani başladı bitti diye bir kavram yok herhalde. Ama şu an ulaştığınız noktada da bildiğim kadarıyla sanat terapisi üzerine, sanatla ilişkili etkinlikleriniz daha yoğun, daha fazla oluyor sanırım. Bu eğitimi aldıktan sonra ister istemez hayatınızın her alanına yansıyor. Eğitiminizin her alanına yansıyor. O yüzden sanat terapisini de ben çok seviyorum. Normal eğitimciliğimin dışında onu kullanmayı da çok seviyorum. O yüzden hayatımın birçok alanına, eğitimimin büyük bölümünü bu kapsamış oluyor çalışmalarımın büyük alanına. Çok güzel. Peki biz sanat terapisi deyince ne anlamalıyız? Yani sanat terapisi nedir? İzleyicilerimize, dinleyicilerimize, takipçilere ne şekilde ifade edebilirsiniz sanat terapisini? Sanat terapisi bizim içimizdeki duyguların sanat yoluyla dışa vurma. Diyelim siz ona kızıyorsunuz, buna kızıyorsunuz, Evet, üzülüyorsunuz ve bunları bastırıyorsunuz, ifade etmiyorsunuz. Bunlar sizin içinizde bir benzetme yaparsak Nevin lütfen. Hoca'nın benzetmesiyle içimizde bir çöplük olmaya devam ediyor. Yığın yığın yığıldıkça kokuşmaya devam ediyor. Ve biz bunları ifade edemedikçe bizim vücudumuzda çeşitli rahatsızlıklara yol açılıyor. İfade edilemeyen bütün duygular vücudumuzda illaki bir çıkış yolu bulup çeşitli hastalıklar olarak ortaya çıkabilir. O MS hastalığı olabilir, kanser olabilir, Alzheimer olabilir. Bunların kesin nedenleri bunlardır diyemiyoruz ama Evet, bu ve bunun gibi hastalıklarda nedenlerinden birisi olabilir.
Sanat Evet. diyor sanatın değişik alanlarını kullanarak. Resim olabilir, müzik olabilir, heykel olabilir, sinema olabilir. Aklınıza hangi alan geliyorsa bu alanları kullanarak duygularımızı ifade aracı olarak kullanır. Ne değildir? Bir taraftan da Nevin Hoca bize eğitim aldığım kişi, benim sanat terapi eğitimi hocam, klinik psikolog Nevin Eracar. Hep biz ne yapalım şurada ne yapalım dediğimizde sizin ne yapacağınızdan ziyade ne yapmayacağınız önemli falan diyordu. Onun Evet. gibi sanat terapi ne değildir? Birisiyle tanışmıştım. Ben müzik terapisi yapıyorum ben dedi. Ne yapıyorsun dedim. Bir sanatçının gidersen git koy gider dönme falan filan diye bir şarkısı varmış. Oturuyorlarmış bu müzik terapisi sırasında. Bu müziği açıyorlarmış. Eğleniyorlarmış. Ondan sonra giderse sevgilileri, kocaları giderse gitsin deyip rahatça gidiyorlarmış. Böyle bir terapi anlayışı yok. Evet. Yani bunun yaptığı o kadar yanlış ki sanat terapisi demek, sanat terapi demek sanat yoluyla birçok şeyimizin farkına varmak demek. O Evet. etkinliği yaptıktan sonra farkına varırsınız. Neyi neden yaptığınızı farkına varırsınız. Bir film izlersiniz, o film sizi üzer, o sırada ağlarsanız. Niye ağlıyorsunuz? O sizin neye dokundu? Hayatınızda ne oldu da ona benziyor da o yüzden ağlıyorsunuz. Bir kitap sizi etkiler, neden etkiliyor? Sizin kendi hayatınızda dokunduğu bir şey vardır. Hep bunları araştırmak, sanat etkinliğinden sonra bunları sormak, bunları araştırmak. Grup yoluyla da yapılabiliyor. Hı hı. Grup olarak bireysel de yapılabiliyor. E, şey grubun ihtiyacına göre bazılarının ihtiyacı iletişim olabiliyor, bazılarının ihtiyacı başka bir şey oluyor. Okul yaşlara göre, grubun ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı düzenliyoruz o Çok zaman. güzel. Peki siz şu an bu konularla ilgili aktif olarak yaptığınız neler var? Yani sanat terapisiyle ilgili şu an o zaman iş üretiyorsunuz ve bu konuda danışanlarınız da oluyor. Hem grup hem bireysel olarak yani sanat terapisi çalışmaları olarak yaptığınız neler var şu an? Şu anda da yaptığım var. Bugüne kadar hani grup olarak kurumlarda da yaptığım çalışmalar Hmm. var. Onları söylersem hani toplumda neler yaptığımı da görmüş olabiliriz. Koruyucu Aile Derneği'nin koruma altına aldığı çocuklarla bir çalışma yaptım. Evet. 9-10 hafta. Sonra Kadın Sığınma Evindekilerle çalışma yaptım. Geçen sene Denizli Otizm Derneği'nin gelen çocuklar, otizm çocuklarla bir çalışma yaptım. Kent Konseyi'ndeki kadınlarla 3 grup, 3 dönem olmak üzere onlarla ayrıca bir çalışmam var. 2 tane tezim var. Çeşitli gruplarla işte bireyselde de çalışıyorum. Çeşitli gruplarla da ayrıca çalışmalar yapıyorum. Çok güzel. Şimdi ben bazı ödüller aldığınızı biliyorum. Bazılarına şahit oldum. Ortak sahne aldığımız noktalar da olmuştu. Bu herhalde girişimci kadınlarla ilgili herhalde bir ödül alırken hatırlıyorum. E, Geçen sene Vodafone'un ve Türk Bilişim Vakfı'nın ve Milli Eğitim'in ortaklaşa yürüttükleri Önce Kadın Projesi isimli bir projede Türkiye üçüncülüğüm var benim. evet. Halk eğitimindeki kursa gidiyorsunuz onun için. Halk eğitimindeki kursa gittiğiniz ürünlerle bu programın, bu yarışmanın düzenlendiği bir platform var, internet sitesi. Oradan çeşitli satışlar yapıyorsunuz. Çok satış Çok güzel. yapmak, ürün sayısının çok olması gibi değişik kriterler var. O kriterlere göre Türkiye'de üçüncü Çok oldum güzel. diyeceğim. Gurur verici. Tebrik ederim. Peki bu arada hani tezlerden bahsettiniz. Bu tezlerin konusu neydi? Neye odaklı olarak hazırladınız tezlerinizi? 2 tane tez yaptım. Bu sanatla terapi eğitimin, sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimi Hı adı hı. böyle. Eksik kullanmış olmayayım. Bu eğitimin sonunda tez yaparak bitiriyoruz eğitimi. Hı hı. Onun için eşinde bipolar bozukluk olan bir kadının sanat yoluyla desteklenmesi isimli bir tezim var onun için. Diğeri de onkoloji hastalarıyla yaptığım kanser hastalarına yönelik sanatsal uygulama önerileri ve sonuçları başlıklı bir tezim var. Yok onaylı bir tez o da. Evet. Geçen yaptım. Çok güzel. Kutlarım. Sanırım bu arada bildiğim kadarıyla Onkoloji Gönüllüleri Derneği'nde de çalışmalarınız oldu. Alzheimer Derneği'nde de çalışmalarınız oldu diye hatırlıyorum. Değişik Derneklerine. derneklere zaman zaman gittim.
Evet. Ama en fazla işte tezimi de yapacağım için Onkoloji Gönüllüleri Derneği'ndeki çalışmalarımıza devam ettik en fazla. 2016 ve 2018 yılları arasında Oh, hafta 2 yıl. sanatlı terapi ve yaratıcılık çalışmalarımız oldu. Onkoloji Derneği. Ve bunları yaparken ben bir de süpervizyon alarak, danışmanlık alarak yapıyorum. Bazı alanlar benim bilmediğim alanlar. Diyelim ben otizmi hiç bilmiyorum. Hı Geçen hı. sene onlar Deniz Otizm Derneği'nden bana teklif geldiğinde otizm genel anlamda okuduğum okumalarım var, öyle bilgim var ama yüz yüze bir grupla otizm çalışmaları, otizmli çocuklarla yaptığım bir çalışma yoktu. Böyle bir teklif Evet. bana geldikten sonra Nevin Hoca'ya gittim. Danışmanlık alabilir miyim diye. O ilk bana işte ne gibi çalışmalar yapabileceğimiz hakkında öneriler oldu mesela. O Evet. doğrultuda ben çalışmalarımı düzenledim. Daha sonradan da zaman zaman her hafta yaptığım çalışmalar sonucunda süpervizyon aldım Nevin Hoca'dan. Onkoloji Derneği'nde yaptığımız çalışmalarda da öyle. Diğer şey dedim, Deniz dedi. Eşinde bipolar bozukluk olan kadınla çalışırken de hep bu çalışmalarımızı süpervizyon alarak yürüttük. E, Bilmediğimiz bir alanda o bilen kişiden, bu alanı bilen kişiden yardım almak çok doğru geliyor bana. Evet. Çalışmalarımı bu şekilde sürdürüyorum. Evet, usta çırak ilişkisi gibi yani hani yapan birini yaparken gözlemlemek, onun ruhunu, duygusunu o an hissederek, deneyimleyerek öğrenmek çok özel. Ben de çok değer veriyorum, önem veriyorum. Öyle tarafı da var, şöyle bir tarafı da var. Siz süpervizyon alırken nerelerde zorluk çekiyorsunuz? Ne oldu? Nerelerde çaresizlik hissediyorsunuz? Nerelerde öfke hissediyorsunuz? Nerelerde zorlanıyorsunuz? Bunları danışmanınıza soruyorsunuz. O da sizi ona göre yönlendiriyor. Şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin. Yalnızca işte çalışmayı yapmak, çalışmaya yönlendirmek değil. O sırada sana ne oldu? Sen ne hissettin o sırada diye hep Nevin Hoca bize sorar. Süpervizyonlar sırasında, eğitim sırasında da süpervizyon alıyorduk. Hep bunların çok öğretici olduğunu gördüm ben o Evet. süreçte. O zaman yapılan bu eğitsel süreç, hem iş deneyiminizle ilgili süreç sizlere de bir takım katkılarda bulunuyor o zaman. Yani içsel dinamiklerinizi, sizi de geliştirdiği noktalar oluyor o zaman. Tabii ki şey yaparken biz bu sanatlı terapi ve yaratıcılık eğitimini alırken hep kendimiz de o terapi çalışmalarını deneyimlemiş olduk. Hem Evet. teorik dersler vardı hem o içinde bizim de olduğumuz, uygulamaların da olduğu, kendimizin de katılımının olduğu çalışmalar da vardı. Bunlar bizim hayatımıza dair çok öğretici oldu. Evet. Çok kazanımlar oldu bana. En büyük kazanımı diyeyim. Benim yıllardan beri süren amiloidoz, maküler amiloidoz denen bir rahatsızlığım var. Deri Hı rahatsızlığı. hı. Hı Ve hı. kaşıntılarla devam eder. Ben kaç tane doktora gittim, kaç tane cildiyeciye gittim çeşitli şehirlerde. Zaman zaman tekrar tekrar giderdim doktora. Ha, yeni bir uygulama çıktı mı, yeni bir yöntem çıktı mı falan diye. Bir türlü geçiremediğim kaşıntılar ve bu kaşıntılar sonunda da derimde çeşitli çatlaklıklar falan olabiliyordu. E, insanın çaresiz durumda bırakan bir şey. Sonradan bir baktım benim şey geçmiş. Rahatsızlığım geçmiş bu eğitimler sonunda. Kaşıntılarım yok artık. Nemin Hoca Evet. ile konuştuğumda simgeleştirmenin olduğunu söyledi. Eğer biz ifade edemediğimiz duygular varsa az önce de söylemiştim başlangıçta. Bizim vücudumuzda çeşitli rahatsızlıklar olarak ortaya çıkıyor falan demiştim. Onun gibi e, benim de ifade edemediğim duygular deri aracılığıyla ortaya çıkmış. Deri olarak konuşuyor. Benim vücudum konuşuyor ve deri olarak konuşuyor. Demek ki ben içimdeki bastırdığım duyguları çeşitli sanat uygulamaları aracıyla ifade ettikçe, bunun hakkında konuştukça benim ağzım konuşunca derim konuşmaz oldu artık. Değişti. Süper. Güzel Sonra ifade. benim bütün ilişkilerime yansıdı. Çocuklarımla ilişkilerime yansıdı. Ben daha korumacıyken, onların adına konuşurken, onlara zaman zaman fırsat vermezken bunu sonradan fark ediyorum. Daha onların her birinin kendi ayakları üzerinde duran, kendini doğru ifade edebilen ya da ifade etmeye çalışan
kişiler olması için gayret sarf ederken buldum kendimi. Eşimle olan ilişkilerime yansıdı. Ve ben daha önceleri bir grup önünde konuşamazken, konuşmaktan kaçınırken bir grup önünde sunumlar yapabiliyorum. Rahatça konuşabiliyorum. Kendimi ifade edebiliyorum. Ve hayatıma sınır getirebiliyorum. Ya iki uçlarda gezebiliyordum. Ya çok öfkeli oluyordum ya hiç sesimi çıkarmıyordum. Şimdi hayatıma sınır getirip neyi istemediğimi, neyi istediğimi doğru bir şekilde ifade ediyorum. Karşıdaki kişi bu yüzden kırılabilecekse kırılabilir ama ben daha önemliyim. Başkasına zarar vermeden ben kendi hayatıma sınır getirmeye öğrendim. Bu ve bunun gibi faydaları var benim hayatıma. Evet. Çok şanslısınız. Yani hani işini kendisine bir ihtiyacını karşılayacak şekilde hani hobi haline getirmesi ve yaptığı işi ve hobinin bir ihtiyacını karşılıyor olması çok büyük bir avantaj. Ben de şimdi öğrencilerle çalışıyorum. Daha çok sınav adayı öğrencilerle çalışıyorum ve onlar da bir takım becerilerini geliştirmek konusunda danışmanlık alıyorlar. İşte hızlı okuma ile ilgili ya da sınav sürecini daha iyi yönetme ile ilgili konularda. Bu konularda onlarla çalışırken onlar da benim gelişmemi sağlıyor. Ya da bu konularda ben de almış olduğum eğitimle kendi kişisel gelişimime, kendi becerilerimi geliştirmemle ilgili hususlara da çok büyük katkılar oluyor. Çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum bu konuda. Kendime de bu sınıfta. Çocuklardan öğreneceğiniz çok şey olabiliyor bizim. Evet. Haklısınız. Peki, burada mesela bu çalışmalar kişinin illa bir sıkıntısının, sorunu ya da bir derdin olması gerekiyor mu? Yani hani ne şekilde katılıyorlar, ne şekilde bir ihtiyaç oluşuyor? Yapılan sanat terapisi çalışmalarına katılımcılar nasıl oluşuyor? Nasıl geliyorlar? Nasıl buluyorlar? Aslında şu dönemde tıpçıların da bahsettiği bir şey var. Koruyucu hekimlik. Koruyucu Evet. hekimliğe bizim önem vermemiz, ona yatırım yapmamız lazım gibi. Aslında ruh sağlığına da koruyucu hekimlik olarak da bizim yatırım yapmamız gerekiyor. İlla hasta olmamız, çeşitli ilaçlar kullanmamız gerekmiyor. Bu hastalığı hissetmeden de bizim çeşitli duygularımızı dışa vurabilecek ortamlara ihtiyacımız var. Bunlar için de Evet. faydalı. Çeşitli rahatsızlığı olan kişiler için de faydalı bir durum. İhtiyaç duyduğumuz zamanlarda da psikolojik danışman arkadaşlarımızdan yardım alarak birlikte çalışmalar yapabiliyoruz bunun için. İlla hastalığın olması da gerekmiyor tabii ki. Yani Grup olarak çalışma yapılacağı zaman ben duyuru yapıyorum. Bazen haftalık programlar yapıyoruz. hı O hı. haftalık programlarda o haftanın konusu olarak duyuru yapıp yalnız bir haftalık bir çalışma oluyor. Ya da Nevin Hoca hep şöyle diyor bizim eğitimler. Bir değişimin olması için, olduğunu fark etmek için 12 haftalık, 12 oturumluk bir çalışmaya ihtiyacı var. O yüzden çalışmalarımızı bu 12 haftalık çalışma düzenine göre düzenlemeye çalışıp böyle bir programda yapıyoruz. O Hı zaman hı. aynı kişiler grubu 2 hafta sonra falan kapatıyoruz. Dıştan başka hiç kimse gelemiyor artık o gruba. 12 hafta boyunca aynı kişilerle çalışmaya sürdürüyoruz. Ama haftalık programlar yaptığımızda o zaman farklı farklı kişiler gelebiliyor. Bireysel çalışmalar da olabiliyor tabii ki. Çok güzel. Evet, buyurun. Peki burada hani sanat terapisiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz dediniz. Mesela her derste de her oturumda ayrı bir konu, ayrı bir içerikle mi oluyor? Yani hani sanat terapisinin içinde olan hani o ayrı ayrı branşlar neler, uygulamalar neler? Konu başlığı olarak en azından. Sanat terapisinin içinde şöyle eğitimini alırken bütün bizim aldığımız eğitim, şimdi aklım başka şeyleri de düşünüyor arada. Bizden öncekiler 230 saatlik bir eğitimle başlamışlar. Biz 300 saatlik bir eğitimle başladık ama eğitim biterken 400 saate falan çıkardılar. 400 saate devam ettik. 30'ar saatlik modüller halinde düzenlenmişti. Her bir modül 30 saatti ve işte bir müzik modülü 30 saat, resim modülü 30 saat, tiyatro modülü 30 saat gibi her sanat dalından biz 30'ar saatlik çalışma yaptık ve bu modülün sonunda o alanın uzmanı bir kişi, sanatçısıyla da çalıştık. Mesela müzik modülüne Vedat Sakman gelmişti. 10 saatlik bir çalışmayı da onunla yapmıştık. Esas bildiğimiz bir alan var bir de. Benim alanım resim öğretmenliği. Evet. O alanı daha çok kullanabiliyorum ama diğer alanlarda müziği de kullanabiliyoruz, heykeli de kullanabiliyoruz,
tiyatroyu, sinemayı da kullanabiliyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Bunlar hiçbir zaman sanat eğitimi değil. Burada Evet. bir bilgi öğretilmiyor. O an için içinizden gel, o yönergeye göre biz hangi yönergeyi verdiysem ben ya da çalışmacı hangi yönergeyi verdiyse o yönergeye göre çalışmalar yapılıyor ve paylaşımlara geçiyoruz. İşleyiş düzenimiz şöyle. O gün çalışmaya geldik. Geçen haftadan beri ne oldu? Ne bitti? O süreç nasıl geçti? İlk paylaşımımız öyle. Daha sonradan uygulama için ben yönerge veriyorum. Bu yönergeye göre uygulamacılar, katılanlar çalışmaya yapıyorlar. Ve daha sonradan da herkesin paylaşımına geçiyoruz. Paylaşım derken de herkes yaptığı çalışma hakkında konuşuyor ve işte ben o gün hangi yönergeyi verdiysem, hangi soruları soruyorsam o ölçüde ben soru soruyorum, o cevaplıyor. O ben onu anlamaya çalışıyorum. Kesin bir önceden planladığımız kesin sorular yok. Onun yaptığı çalışmanın üzerinden benim aklıma gelen sorular olabiliyor. Çalışmacının oradaki yaratıcılığı da önemli. Sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimi derken ki burada yaratıcılığı da işin içine katmaları aslında çalışmacının, uygulamacının oradaki yaratıcılığın kullanması da önemli. O an için her an bir çözüm üretmek zorunda ve o an karşıdakini anlamak üzerine sorular sormak. Gruba başlarken ben baştan söylüyorum. Hiç kimse kimsenin işine karışmayacak. Hiç kimse kimsenin sözünü kesmeyecek. Ona öğütler vermeyecek. Ağlama, bazen tabii ki ağlamalar olabiliyor. Ağlama ya, bunda ne var, bunda ağlayacak gibi sözler etmeyecek. Gibi sınırlarımız var. Baştan onu kabul ediyorlar. Tabii ki bizim toplumumuzun alışkanlığı. Herkes birbirine karışmaya başlayabiliyor ilk sırada. Ondan sonra her seferinde onları uyarıyorum. Hatta biz onkoloji çalışması, onkoloji derneğinde çalışmaya başladığımızda arkadaşlar kendileri de biliyor. İlk çalışmaya başladık biz, her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes birbirine karışıyor falan. Allah'ım, ben nasıl çalışırım, ne yaparım şimdi falan diye düşündüm. Nasıl bu çalışmayı sürdürürüm? Kurallarımızı biz söyledikçe kurallara bir de saatinde başlıyoruz, saatinde bitiriyoruz. Bizim toplumumuzun alışkanlığı vardır. İşte 3'te dediysek 3 çeyrek geçe başlarlar falan Evet. ya. Ben 3 dediysem 3'te başlıyorum. Orada kalanlar katılıyorlar, girenler ve çalışmaya bölmek de doğru olmadığı için çalışmaya katılamamış oluyorlar. Saatinde gelip saatinde gitmeyi de öğrendiler. Ve diğerlerinin konuşması bitmeden bir gruptaki kişi benim işim bitti diye kalkıp gidemiyor. Diğerinde beklemek durumunda ya da ayrılacaksa bunu önceden söylemek durumunda. O gün en sonunda da herkesin paylaşımını bitirdikten sonra işte arada çeşitli sorularımız da olduktan sonra bugün neyi fark ettiniz? Bugün nasıl geçti? İyi veya olumlu veya olumsuz bütün özellikleriyle kendi fark ettiklerini o ortamda konuşuyorlar. Konuşma sırası da herkes sırayla konuşmuyor. O an için kim hazırsa, kim kendini hazır hissettiyse ona göre konuşmalar yapıyor. Çok güzel. Uygulamalı, interaktif bir süreç yaşanıyor yani. Burada uygulamacının anlattığı, öğrettiği, yalnızca sunum yaptığı bir şey değil. Hep birlikte öğreniyoruz. Hep beraber. Birisi konuşurken onun konuştuğu diğerine başka bir çağrışım yapıyor. O kendindeki çağrışımları anlatıyor. O arada bende de çağrışımlar oluyor tabii. Onun anlattığı zor durumdan benim hayatımda da olabilir. Bendeki çağrışımlar da harekete geçiyor. Ve benim bir gözleyen tarafım, bir kendim, onun bir kendini gözleyen tarafı falan. Kaç kişi birden oradayız aslında. Evet, çok güzel. Peki burada hani çalışmalarınız içinde bazen ben küçük yaşlı öğrencilerle de etkileşimde oluyor. Bazen ortak böyle çalıştığımız öğrencilere denk geldim ben. Hatta bazı ailelere de öneride bulunmuştum. Üstün zekalılar böyle zihinsel performansı daha farklı olan bireylerle yani illa hani bunu sağlık yönünde değil de beceri ve yeteneklerini geliştirmek isteyen bireylerle de etkileşimde olduğunuzu biliyorum. Bu konularda neler yapıyorsunuz? Üstün zekalılarla ilgili özellikle yaptığınız çalışmalar neler? Oraya nasıl geldiğimi ben söyleyeyim. Ben öğretim hayatım boyunca başkalarından daha çabuk öğrenir, daha çabuk soru sorardım.
Öğretmenler de kızardı bana. Bazı öğretmenler, her öğretmen değil. Daha o anlatırken ben anlamış, başka bir soruya geçmiş oluyordum. Öğretmenin de canını sıkabiliyordu, hazır olmayabiliyordu falan. Bu benim bir ihtiyacımmış. Anlaşılmak benim bir ihtiyacım. Soru sormak ve öğrenmek bir ihtiyacım. Üstün zekalı çocuklara da baktığımda, onlarla çalışmaya başladığımda da onların da anlaşılmak gibi bir ihtiyaçlarının oldu. Temel bir ihtiyacı var. Hepimizin olduğu gibi onların da var. Onlar üstün zekalıdır. Onlar her şeyi yapar. Onlar her şeyi becerebilir gibi değil. Onların da içinde yaşadığı bir sürü problemler var. Aslında bu çocukların bilgiden çok yaratıcılığa ihtiyacı var. Yeni çözümler üretmeye ihtiyacı var. Var olan şeylerden yeni şeyler üretmeye çok yatkınlar zaten. Onların içindeki o yaratıcılığı harekete geçirecek, onları teşvik edecek, sorgulamalarına yardım edecek, soru sormalarına yardım edecek çeşitli yöntemlerle onlarla da çalışmalar yapıyorum. Onlardan aldığım geri bildirimleri şunu da çok seviyorum. Öğretmenim beni kimse anlamıyor zaten. Öğretmenim beni kimse dinlemiyordu zaten gibi onların geri bildirimleri de var. Benim onları anlıyor olmam, dinliyor olmam onlar için de onlara da çok iyi gelen bir şey. Bütün çalışmalar için sanatlı terapi ve yaratıcılık çalışmalarının genelinde dinleme becerilerinin gelişmesi var. Birbirimizi Evet. nasıl dinliyoruz? Nasıl anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz? Üstün zekalı çocuklarla çalışırken de öyle. Onları anlamaya çalışmak çok önemli. Evet, çok güzel. Peki, şimdi içinde bulunduğumuz özel bir durum var ve bu süreci yaşarken genellikle evde oluyoruz ve hafta sonları da hatta bir yere çıkamıyoruz. İşte aile bireyleriyle bir aradayız, daha yoğun bir birliktelik oluyor. İşte eğitsel süreçte öğrencilerin yaşadığı bir durum var ya da annelerin yükü biraz daha arttı diyorum. Bu yarın sizin de öncelikle Anneler Günü'nüzü kutluyorum ve tüm Teşekkür izleyici ederim. annelerimizin de bu güzel günlerini kutluyorum. Annelerin yükleri biraz daha arttı diye ben düşünüyorum. Şimdi evdeki yükleri ve sorumlulukları ve sorunları da arttı ister istemez. Hani bu süreci yaşarken içinde bulunduğumuz bazı zorunlu koşullardan dolayı en azından bize de iyi gelebilecek ya da evde bireysel olarak kendi iç dünyamızda kendi başımıza yapabileceğimiz ya da aile üyeleriyle beraber yapabileceğimiz sanat terapisi adına bir takım etkinlikler var mı? Yani yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Şunu söyleyebilirim. Geçen Nemin Hoca'nın bir sunumu vardı. Bu dönemde ölümlerin çeşitli travmalara yol açtığını ve ileride bu toplum için çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini gelecek nesillerde falan söylüyordu. Benim de buradan şöyle bir şey aklıma geldi. Bizim bu toplumumuzda son sıralarda çok fazla ölümler var. Her bir ölüm bize kendi ölümümüzü hatırlatıyor. Biz Evet. bazen bunu inkar ediyoruz. Oynamaya, zıplamaya, eğlenmeye falan çalışıyoruz. Korkuyoruz. Hepimiz de acaba hani ölüm bazen çok yakın bize. Çok tanıdıklarımızdan olabiliyor. Üzülüyoruz. Kendi ölümümüze de üzülüyoruz. Ne yapabiliriz diye üzülüyoruz. Bir sürü başka kaybımız da var. Yalnız ölümler değil kayıplarımız. İşini kaybedenler oldu. Evet. Bu süreçteki birbirimize sarılmayı, dokunmayı, onları kaybettik. İnsan ilişkilerimizi kaybettik. Bu da bizim içimizde birçok travmaya neden olabiliyor. Travmalar da ifade edilmedikçe nesilden nesile aktarılıyor. O zaman bizim bu duygularımızı ifade etmemiz lazım. Başka bir psikolog, Bircan Kırlangıç Şimşek, psikodramatist kendisi, bize sanatlı terapi kongresinde bir uygulama yaptırmıştı. Ondan bahsedeyim, o yapılabilir. Lütfen. Döşelik kavramından bahsetti bize Bircan Kırlangıç Şimşek. Toplum vicdanını rahatsız eden ölümlerde. İşte genç ölümleri olur, asker ölümleri olur, nedeni belli olmayan ölümler olur. Kişiler toplum vicdanını e, rahatsız ediyor ya, bunu hatırlatmak, bu şeyleri unutmamak için herhangi bir yere taş atmaya başlarlarmış. Taş döşerlermiş. Evet. Buna döşelek deniyor. Her gelen geçen oraya taş atarmış. Daha sonradan da bunun için bir ağıt yakarlarmış. Ve içindeki duyguları dışa vurup
toplum olarak da iyileşmeyi sağlayan bir şey ağıtlar. Bircan Kırlangıç Şimşek bize şöyle demişti. Bugüne kadar görülmemiş, duyulmamış ve ifade etmediğiniz herhangi bir yaşantınızın resmini yapın. Daha sonradan bunun üzerine taş döşeyin resim olarak. Daha sonradan da bunun ağıtını yakın dedi. O an benim hiç unuttuğum, kaç sene önce unuttuğum, ifade etmediğim tak diye bir durum geldi benim aklıma. Onun resmini yaptım. Sonra üzerine taş döşedim. Ve ağıt yaktım ve bana iyi gelen bir şey oldu. Şimdi bizi izleyen çeşitli katılımcılarımız şöyle bir şey yapabilir. Bu sıradaki bütün hangi korkuları varsa ya da kendilerinin bugüne kadar ifade etmediği herhangi bir şey, üzen, korktukları, onların üzerindeki travmalar, onun resmini yapsınlar. Bu resmin çok iyi olması gerekmiyor. Mükemmel bir resim olması, kendilerince bir resim yapsınlar. Daha sonra da onun üzerine taş döşüyor gibi resmini yapsınlar, taş döşesinler ve onunla ilgili bir ağıt yaksınlar kendileri. Bunun için bunun için diyorum. Bunları başkalarına göstermeleri, başkalarının okuması gerekmiyor. Yalnızca kendileri görüyorlar onu. İçerideki şeyleri dışarı çıkarmış oluyorlar. Bizim dışarı çıkarmadığımız o çeşitli olumsuzluklar arka planda sürekli işlemeye devam ediyor ve bizi rahatsız ediyor daha sonradan. Onun için bu içimizdekileri dışarı çıkarıp onları rahatlatmış olabiliyor. Başka eğlenceli şeyler yapılabilir. Bizim evimizdeki malzemelerle neler yapabiliriz mesela? Herkes önüne bir tane şey koyabilir. A4 kağıt koyar. 5 kişilik aile ya da 4 kişilik aile. Herhangi bir kalem alabilirler. Herkes kendi solundakinin bir özelliğini, portresine çizer o kağıda. Bir dakika geçmeden herkes kağıdı sağındakine verir. Döndürürüz kağıdı. Sonra yine kendi solundakinin bir şeyini çizer. Yine bir dakika geçmeden döndürürüz. 2-3 tur bunu döndürebiliriz. En sonunda da bakarız. En son çok eğlenceli geçiyor. Bu hızlı döndürüyoruz ama. Hızlı döndürüp bir bakıyorsunuz bütün kağıtlardaki şeyler hani herkes kendi solundakinin resmini yaptığı için onun bir özelliğini yaparken bütün kağıtlar birbirine benzemiş oluyor. Daha sonradan yine herkesin önüne kağıtlar konabilir. Bu kağıtlara herkes bir resme başlar. Yine bir dakika geçmeden herkes kendi sağındakine verir. Ortaklaşa bir resim yapılıyor. Yine bunu da 2 tur döndürürüz. Böyle bir çalışma yapılabilir yine. Daha sonradan da bu kendisine ne hissettirdi? Kendi resmine dokunulması, kendi başladığı resme dokunulması ona ne hissettirdi gibi durumları görebilirler. Konuşabilirler. Daha sonradan da yine evimizde bizim şey yapabilirler. Hikaye çalışması yapabilirler. Siz bir cümleyle başlarsınız. Ben onu devam ettiririm. Diğeri başka bir resim devam ettirir. Öbürü başka bir cümleyle. Bizim ortaklaşa yazdığımız bir hikaye olur. Bu da çok mutlu. Yaratıcılığı hem geliştiren hem mutlu eden bir şey. Evet. Başka çalışmalarda arka arkasına söylüyorum ama lütfen, çok güzel. Yani hani örnek vererek bunlar çok uygulanabilir ve basit şeyler ve keyifli şeyler yani. Hani... Evet, yani herkesin evinde yapılabilecek şeyler. Bir de bizim evimizdeki bütün malzemelerle çeşitli boyalar hazırlayabiliriz ve onlarla kumaş boyayabiliriz, batik yapabiliriz ve o hazırladığımız boyayı başka şekilde ne yapabiliriz mesela? Lahanayı haşlıyoruz, doğruyoruz, kırmızı lahanayı. Evet. Haşlıyoruz, onun mor bir suyu çıkıyor. O mor suyu 3 tane bardağa koyalım mesela. Bir bardağın içine biraz yemek sodası koyuyoruz. O mor renkteki su Prusya mavisine dönüyor. Evet. Öbür bardağın içine sirke koyuyoruz. O zaman da karmen kırmızısı gibi oluyor. Fuşya gibi oluyor. Ben buraya hazırladım ona örnekler. Süper. Bu lahana ile yaptığımız ilk lahananın rengi. Böyle. Süper. Daha sonradan soda koyduğum göstereyim. Soda koyduğumda, içine soda koyduğumda böyle bir renk olabiliyor. Görebiliyorlarsa. Evet, çok net gözüküyor. Çok apayrı. Daha sonra da sirke koyduğumuzda da böyle bir renk olabiliyor. Sonra
Zerdeçalı sıcak suyla karıştırıyoruz. Sarı bir renk çıkıyor. Şöyle. Evet. Sonra onun içine yemek sodası koyuyoruz. Onun rengi de böyle kırmızı gibi oluyor. Daha sonra da ıspanağı haşlıyoruz. Ispanağın suyu da yeşil renk çıkıyor. Şimdi bunlarla ne yapıyoruz? Evet. Geçen seneden giydiğimiz, canımızı sıkan beyaz bir tişörtümüz var. Onu bu suyla kaynatıp rengini değiştirebiliriz mesela. Evet. Bu renklerle sulu boya gibi resim yapabiliriz. Bir de bu suyu kullanarak başka malzemeler hazırlayabiliriz. Mesela bir yapışkan hazırlayabiliriz ve boya hazırlayabiliriz yine. Nişastayla suyu pişiriyoruz. Bir ölçü nişasta, 8 ölçü su. Bunu pişiriyoruz ve soğutuyoruz. Bu bizim yapıştırıcımız oluyor. Buradaki 8 ölçü su yerine işte lahananın mor rengini, işte mavi rengini falan kullanarak değişik tonlarda, değişik kıvamlarda şeyler hazırlayabiliriz. Daha sonradan da bunu kağıdın üzerinde resim gibi yapabiliriz. Parmaklarıyla resim yapabilecekleri bir şey olabilir ve hem yapıştırıcı olabilir. Yine bu suyu kullanarak tuz hamuru yapabiliriz. Evet. Bir ölçü su, bir ölçü tuz ve 2 ölçü unla hamur karı yapabiliyorsunuz ve bununla seramik hamuru gibi kullanabilirsiniz. Ve oradaki su yerine de bu renkli sulardan kullanıp çeşitli şekilde yararlanın. Bir de Nescafe ile resim yapılabilir. Nescafe Çok suyla ilginç. karıştırdığımızda renklenmiş oluyor. Ben bununla ilgili yaptığım resimlerden size göstereyim. Lütfen buyurun. iPad'den göstereceğim. Yanında değil. Bu benim kahveyle yaptığım bir resim. Evet. Nescafe. Evet. Çok güzel. Nescafe ile her yere resim yapılabilir. Böyle. Diyelim. Evet. Daha sonradan bu da değişik katkı maddeleriyle, pancar suyuyla falan yaptığı bir resim. Üzerine Ebru yapıştırdım ben daha sonra bazı yerlerine gerçi de. Zemin olarak bu renkli şeylerden kullanılabilir. Çok Evde güzel. Yani bunlar yapabileceğimiz için evde böyle malzemeler. kullanılabilecek yani bulunabilecek malzemelerle oluşmuş. Çok güzel. Evet, o an için hem dışarı çıkmanız gerekiyor. Hem şöyle toksik madde yok içinde, zararlı bir madde yok. Evet. Çocuklarıyla Doğal. birlikte ortaklaşa yapabilecekleri şeyler olur bunlar. Hem evdeki malzemeleri değerlendirirler. Çok güzel oluyor şeyler, ürünler Evet. çıkabilir hatta. Sanatsal ürünler de çıkabilir. Yalnızca eğlence içinde bazı şeyleri yapabilirsiniz. Tabii. Burada önemli olan bir dışa vurum. Yani insanın o duygusunu ifade edecek bir aracın olması çok güzel. Bir enstrüman bunu sağlıyor, spor bazen bunu sağlıyor, resim bunu sağlıyor, bir heykel bunu sağlıyor. Belki hani bir üzüntüyü, dışarıya vurumunu sağlayamadığımız, o bahsettiğimiz böyle kirli çöp kutusuna dönüşen bir ruh halimiz olabiliyor. Bu da bizi bazen daha stresli, daha gergin hale getirebiliyor. Sanat bu konuda çok güzel bir çıkış noktası, çok güzel bir araç, çok da güzel örneklerden bahsettiniz. Peki bu içinde bulunduğumuz o özel duruma yönelik olarak böyle hani biraz daha böyle stresini azaltabilecek, bu kaygı ve endişelerimizi biraz daha böyle rahatlatabilecek önerileriniz var mı? Şöyle aslında şartları kabul etmek Hı hı. doğru. Zekanın tanımlarından bir tanesi de çevreye uyum yeteneği. Hı Biz hı. çevreye uyum sağlayabildiğimiz müddetçe yaşamaya devam ediyoruz. Yani nesilden nesile kalıyoruz. Bazı canlılar ayakta kalabiliyor, bazı canlılar yok olabiliyor. Onun için bugünün şartları neyse ona göre hareket etmemiz lazım. Ben her gün dışarı çıkıyorum. Her gün koştura koştura bütün işlerimi yapıyorum önceden. O koşuşturma azaldı. O zaman ben ne yapabilirim evde, kendi evin içinde? O zaman ben kendi çözümümü kendim arıyorum. İlk baştan şöyle bir şey hissetmiştim. Bu korona olayları çıktığı sırada birden bir koşuşturmalı bir hayatım var. Birdenbire kesilen bir şey oldu. Hatırlar mısınız? Biz çocukken görürdüm sonradan fark etmiyorum şimdi tespih böcekleri vardı.
Evet. Dokunduğunuz zaman birden top gibi olurdu böyle. Evet. Tesbih Evet. gibi sert olurdu. Kendini rahat hissettiği zaman biraz açılırdı. İlk birkaç gün ben kendimi öyle hissettim. Biraz tesbih böceği gibi. Kapalı. Böyle açılamayacak gibi falan. Daha sonradan da oh ve kendi hayatımdan yola çıkarak size bazı şeyleri anlatayım. Ay ne güzel, ben böyle her şeye koşturup duruyordum. Oraya koşturuyordum, buraya koşturuyordum. Ay ne güzelmiş, böyle rahat, hiçbir yere de yetişme derdim yok. Canım istediği zaman yatıyorum, canım istediği zaman kalkıyorum falan gibi. Onu düşündüm. O da birkaç gün böyle oldu. Daha sonradan ben dedim şey gibi yaşamaya başladım. Böyle hayvan gibi yaşamaya başladım. Ye, iç, uyu. Ye, iç, uyu. Hiç böyle yaptığım bir şey yok. Yani yalnız ev işlerini yapıyorum. O kadar. Evet. O da beni rahat hissettirmedi. Bunlar hep geçiş dönemleri. Daha sonradan da sanki çok uzun bir süreymiş gibi anlatıyorum ama kendi Olsun. içimde böyle aşama aşama gelişti. Ne yapayım ben evin içinde yapabileceğim ne var yani bu an için benim kendi hayatımda yapabileceklerim neler olabilir? Sonradan işte haftada 2 kez falan yürüyüşe çıkıyorum. Evde yapabileceğim jimnastik hareketlerini yapıyorum. İngilizce öğrenmem biraz aksamıştı. İngilizce öğreniyorum internetten. Daha sonradan mandolinim vardı benim yıllar önceden bıraktığım bir ara çalmaya çalıştığım. İş yerinden onu getirdim mandolinime. Mandolin çalmaya çalışıyorum falan. Evet. Daha uzun zamandır yapmadığım dantelim vardı. Dantel demeyeyim de işte şeyden, yünlerden şal falan öreyim diye. Onu yapmamıştım uzun zamandır. Hadi onun başına geçeyim dedim. Herkesin kendi hayatında, kendi şartlarına göre yapabileceği çözümler vardır. E, Biraz bizim kendimizin bulması gerekiyor. Kendi yaşam şartlarımıza göre biz neler yapabiliriz, neleri yapamayabiliriz. E, Kendi annemin yanına gitmiyorum mesela. Benim eşim eczacı. Her gün eczaneye gidiyor. Tabii ki o da risk altında. Evet. Hasta birileriyle karşılaşıp eve de getiriyor olabilir. Biz kendimiz tamam tedbirimizi alıyoruz. Eşim dışarıdan geldiğinde hemen üstündekileri çıkarıyor, duşunu falan alıyor. Her ne olur olmaz diye belki bize de geçtiyse belki taşıyıcıdır diye ben anneme gidip anneme de dokunmuyorum. Annemin evine de uğramıyorum. Görüştüğümüz zaman karşıdan görüşüyoruz. Birkaç kez gittim. İçeri girmeden annem balkondan biz dışarıdan öyle bir konuşma yaptık geldik. Kendi şartlarımıza göre kendi yaşantımızı düzenliyoruz. Oğlum evden çalışabiliyor, ortanca oğlum. Onun için burada. Kızım hukukçu, İstanbul'da, onun zaman zaman gitmesi gerekiyor. O gelmedi. Büyük oğlum Amerika'da. O da evden çalışabiliyor. O da evde çalışıyormuş. Evet. Biz kendi şartlarımıza göre kendi yaşam şartlarımızı düzenliyoruz. Herkes Çok de o güzel. yüzden kendine uygun çözüm yollarını kendisi bulabilir. Evet. Şöyle bir şeyin de faydası olabiliyor. Her sabah uyandığımızda 3 sayfalık bir yazı yazmak. Bizim kendimizi fark